Türkiye'nin üzerine çöken o puslu 3 Temmuz sabahı saatler 6'yı gösterdiğinde sadece bir operasyon değil, Türk futbol tarihini ikiye bölecek o devasa kırılmanın fitili ateşlendi. Sokaklar henüz boş, şehir uykudayken emniyet birimlerinin eş zamanlı baskınları stadyumların uğultusunu acı siren seslerine bıraktı. Bir yanda kutlamaları henüz bitmemiş, bayrakları balkonlardan inmemiş bir şampiyonluk coşkusu, diğer yanda ise sabahın ilk ışıklarıyla adliye koridorlarına dökülen ağır iddialar. Ortada bir gerçek vardı. 82 puanlı iki dev kulüp. Ancak o sabah itibariyle futbol artık sadece yeşil sahada 90 dakikada biten bir oyun olmaktan çıkmıştı. Gizli dinleme kayıtları, fiziki takip dosyaları ve şike kelimesini yarattığı o soğuk gölge, milyonların sevdası olan renkleri mahkeme salonlarının gri duvarları arasına hapsetti. Şampiyonluk konfetilerinin yerini gazete manşetleri, tezahüratların yerini ise hukuk dilinin keskin terimleri aldı. Herkesin dilinde bugüne dek cevabı her iki tarafa göre de değişen o tek soru yankılanıyordu. Bu kupa gerçekte kimin? Şimdi tüm taraftarlarınızı kapının dışında bırakın. 2010-2011 sezonunun perde arkasını en başından anlatmaya başlıyoruz. ...2010-2011 sezonunun saha içi serüveni eşine az rastlanır bir direnç hikayesiydi. Ligin ilk yarısını liderin tam 9 puan gerisinde kapatan, umutların tükenme noktasına geldiği bir Fenerbahçe vardı. Ancak Samandıra'da bir şeyler değişti. Aykut Kocaman'ın sakin ama tavizsiz liderliği, Alex de Souza'nın her maçta sahneye koyduğu o eşsiz futbol aklı, imkansızı bir inanca dönüştürdü. Sarı lacivertler için her maç bir varoluş savaşı, her deplasman bir finaldi. Ligin ikinci yarısında çıkılan 17 maçın 16'sını kazanmak sadece bir istatistik değil, bir camianın topluca ayağa kalkışıydı. Diğer yanda ise sezon başından beri fırtına gibi esen, Şenol Güneş yönetimindeki o durdurulamaz Trabzonspor vardı. Burak Yılmaz'ın her vurduğunun gol olduğu, Selçuk İnan'ın oyunu bir orkestra şefi gibi yönettiği bir kadro. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi rakiplerini boğan Bordo Mavililer, şampiyonluğa hiç olmadığı kadar yakındı. Ligin son haftasına girildiğinde nefesler tutulmuş, iki şehir tek bir kupaya kilitlenmişti. Sivas'taki son düdük çaldığında iki takım da 82 puana ulaşmıştı. İkili averaj şampiyonu ilan etti ama bu sadece fırtınadan önceki sessizlikti. Sivas'ta kalkan kupa henüz tozunu bile atmamışken 3 Temmuz sabahı Türkiye bir depremle sarsıldı. Savcılık talimatıyla başlayan operasyon dalga dalga tüm ülkeye yayıldı. Kulüp başkanlarından yöneticilere kadar onlarca isim gözaltına alındı. Televizyon ekranlarından akan görüntüler inanılır gibi değildi. Kelepçelenen eller, Metris cezaevinin önünde bekleyen binlerce taraftar ve sızdırılan dinleme kayıtları. Bir anda futbolun temizliği tüm masalarda tartışmaya başlanıldı. Operasyon çapı genişledikçe tartışmaların şiddeti de arttı. Bir kesim için bu süreç Türk futbolunun bağırsaklarının temizlendiği tarihi bir arınma anıydı. Diğer kesim içinse o dönem devletin en kritik noktalarına sızan karanlık bir yapının Türkiye'nin en büyük sivil toplum gücü olan Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu. Dosyalar, iddianameler ve savunmalar birbirini izledi. Futbol artık stadyumlarda değil, hakim kürsülerinin önünde oynanıyordu. 2011 yazı Türk futbolu için hiçbir zaman bitmeyecek olan o büyük belirsizliğin başlangıcıydı. Fenerbahçe cephesi için 3 Temmuz en başından beri hukuk meselesi altına gizlenmiş bir kumpastı. Metris'in gri duvarları arasında bir yıl geçiren Aziz Yıldırım ve kurmayları için bu dava, sahada kazanamayanların masa başında kurduğu devasa bir tuzaktı. Fenerbahçe taraftarı kulübünü sahipsiz bırakmadı. Bağdat Caddesi'nde yükselen on binlerce ses ve o stadyumdaki "Adalete Fener yak" sloganları. Bu davanın sadece bir spor davası olmadığını gösterdi. Zaman geçtikçe bu devasa dosyanın aslında ne kadar çürük bir kurgu üzerine inşa edildiği ortaya çıktı. Operasyonu kurgulayan polislerin, iddianameyi yazan savcıların ve hüküm veren hakimlerin aslında bir suç şebekesinin parçası olduğu, delillerin üretildiği, konuşmaların bağlamından koparıldığı tescillendi.
Yeniden görülen davalar sonucunda mahkemeler ortada bir suç örgütü değil, Fenerbahçe'ye kurulmuş organize bir kumpas olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın son noktayı koymasıyla gelen beraat kararları sarı lacivertli camia için hem sahada dökülen o terle hem de kumpasçılara karşı verilen o sarsılmaz direnişle kazanılmıştı. Trabzonspor'un isyanına geçmeden önce Trampion Sports'a abone olmayı unutmayalım. Zira asıl fırtına şimdi başlıyor. Fenerbahçe cephesi için bir zafer olan bu beraat kararları Trabzonspor şehri ve taraftarı için hiçbir zaman kapanmamış, aksine her geçen gün kanayan bir yara olarak kaldı. Karadeniz'in o bitmek bilmeyen inancı için adalet, Türkiye'deki mahkemelerin kararlarında değil, UEFA'nın sarsılmaz belgelerinde saklıydı. Onlara göre adalet, yerel hukuk koridorlarında şekil değiştirebilir, siyasi dengelere kurban edilebilir veya teknik detaylara boğulabilirdi. Ama gerçekler UEFA'nın resmi kayıtlarında hala ilk günkü gibi tüm çıplaklığıyla duruyordu. Trabzonspor cephesinden bakıldığında bu dava sadece usulsüz dinlemelerden ibaret bir kumpas değil, sahaya yansıyan, tapelerle desteklenen ve somut kanıtlarla dolu devasa bir şike dosyasıydı. Bugün hala bordo mavili sokaklarda en yüksek sesle dile getirilen argüman, yerel mahkemelerin verdiği beraat kararlarının suçun işlenmediğine değil, delillerin usulsüz toplanması gibi tamamen teknik bir sebebe dayanmasıdır. Trabzonsporlar için bu beraat, eylemlerin yokluğu değil, hukuki bir kılıfın sonucuydu. Vicdanlarda karşılık bulmayan bu karara karşı en büyük dayanakları ise UEFA'dan gelen tokat gibi kararlardı. Eğer bir suç yoksa Fenerbahçe neden Avrupa kupalarından men edildi ve neden yerine Trabzonspor gitti sorusu bugün bile bordo mavili tribünlerin değişmeyen, sarsılmaz cevabı olmaya devam ediyor. UEFA'nın resmi internet sitesinde hala duran şike ibareli raporlar ve CAS'ın onayladığı o tarihi cezalar onlar için yerel mahkemelerin her türlü kararından çok daha gerçek ve bağlayıcıydı. 82 puanın hakkının verilmediğine, tertemiz Karadeniz terinin masada bırakıldığına inanan bir şehir için bu dava, kupanın hangi müzede durduğundan bağımsız, adaletin eksik kaldığı bir vicdan muhasebesidir. Trabzonspor için 2011, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hakkın teslim edilmediği ve emeğinin teknik detaylara kurban edildiği o büyük, dinmeyen fırtınanın adıdır. Ve işte bugün, Türk futbolunun bitmek bilmeyen o büyük paradoksuyla karşı karşıyayız. Bir tarafta karanlık odalarda hazırlanan bir kumpasın mahkemelerce tescillendiğini söyleyen ve beraatlarıyla onurunu koruyan bir Fenerbahçe, diğer tarafta ise Avrupa futbolunun en üst mercilerinden gelen cezaları ve o dönem sızan kayıtları gerçek kabul ederek kupamızı geri verin diyen bir Trabzonspor. Bir kupa iki şehir arasında sıkışmış. Bir sezon koca bir ülkeyi sonsuza dek ikiye bölmüş durumda. Peki gerçek hangisi? Bir şampiyonluk sadece averajla mı yoksa mahkeme ilamıyla mı kazanılır? Ya da bir kupa sadece müzede durduğunda mı gerçektir? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Trampion Sports sundu.